Merhaba Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Gözün Doysun programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yapacağımız gözümüzü doyuracak tarifimiz kebap burrito olacak. Öncelikle gevurdağ salatasıyla başlayacağız. Salsanın yerine geçecek gevurdağ salatası. Malzemelerimiz zeytinyağı, 2 soğan, 1 limon, 2 biber, yarım avuç ceviz, 4 adet domates, yarım demet maydanoz. Gerekli malzemelerin hepsini açıklama kısmında da bulabilirsiniz her zamanki gibi. Yapacağımız ilk işimiz cevizlerimizi incecik doğramak olacak. Hemen sonrasında maydanozlarımızı kıyıyoruz. Siz maydanoz sevmiyorsanız incecik kıyın. Direkt çıkarabilirsiniz de. Bu kişniş ile zaten aynı kapıya çıkıyor salsadaki. Sadece kişniş yerine maydanoz kullanıyoruz. Bunun salsada bir tekabül ettiği bir şey yok. Gevurdağında olan biberi küp küp doğruyoruz. Salsada tekrar kullandığımız kuru soğanımız var. Kuru soğanı da küp küp doğruyoruz. Aslına bakarsanız salsaya çok benziyorlar gevurdağda. Zaten Meksika mutfağının bu burrito ve taco kısmı biraz Osmanlı mutfağından çıkma olduğu için, dönerimizden çıkma olduğu için çok benzer yanları da var. Domateslerimizi küp küp doğruyoruz. İsterseniz kabuğunuzu soyun. Soymazsanız da zaten çok bir şey olmaz gevurdağına gireceği için. Daha sonra tüm malzemelerimizi bir kapta karıştıracağız. Şu an saydıklarımı siz ağız tadınıza uygun koyabilirsiniz. Sarımsak, limon, zeytinyağı ve nar ekşisi. Bunu herkes farklı sevdiği için ben çok bir şey söylemek istemedim bu konuda. İstediğiniz gibi koyup tatlandırabilirsiniz gevurdağınızı. Baharatları da koyuyoruz. Hepsini karıştırıp ben en son ceviz ekledim. Siz cevizi bu raddede de ekleyebilirsiniz. Ve önceki videolarda söylemiştim daha büyük bir kap kullanacağım diye ama ben hala küçük kap kullanmaya devam ediyorum. Böyle bir alışkanlık oldu. Herhalde böyle de gidecek yani. Şimdi kebapçılarda yemeğin yanında gelen bol tereyağlı bulgur pilavından yapmaya çalışacağım size. Bu bir tarife uymadım hiçbir şekilde. Hani tamamıyla kafama göre bir domatesli bir bulgur pilavı yaptım. Siz domates sevmiyorsanız domatesi azaltabilirsiniz. Sadece salçalı yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Ve tereyağını da çok fazla koymadım çünkü diyetteyim ama neden diyetteysen gözün doysun yapıyorsunuz derseniz buna bir cevabım yok. Gözün doyusunda diyeti bozuyoruz tabii ki de. 1'e 2 ölçüyle yaptığım için 1 bardak bulgura 2 bardak su koyuyorum. Ve sonra tamamıyla normal pilav gibi devam ediyor. Burada da beni görebilirsiniz biraz. Merhaba. Daha sonra guacamole yerine de köz patlıcan kullanmaya karar verdim. O yüzden közlenmiş patlıcan alıp kestim. Evde közleyemediğim için közlenmiş patlıcan aldım. Siz közleyebiliyorsanız buyurun. Benim elektrikli ocağımız olduğu için közlenmiyor. Kebap yapmaya başlayacağım. Kebabın yapılışını Fateh videosunda izlemiş olabilirsiniz. İzlemediyseniz de sağda solda bir yerde çıkacak, tepede bir yerde. Oraya da bekleriz. Burada hemen kısa bir özet geçeceğim. Sarımsak, soğanı rondoda çekiyoruz. Maydanozu kıyıyoruz. Sarımsaklı soğanın suyunu tülbentte alıyoruz. Susuz istiyoruz çünkü bunları. Daha sonra kıymamızla hep birlikte karıştırıyoruz. İsterseniz acı biber ekleyebilirsiniz. Acı sevmiyorsanız acı biber eklemeyebilirsiniz. Size kalmış. Tuzuna, biberine bakıp devam edeceğiz yolumuza. Burada Fateh videosundan farklı yaptığım tek bir şey var. Ekstradan yağ ekledim çünkü kıymam çok yağsız olduğu için yapışmamaya başladı birbirlerine. Çok güzel yoğrulmadı. Ben de biraz daha yağ ekleyip bu sorunu çözdüm ve daha düzgün bir şekil aldırdım onlara. Yoksa dağılacaktı şekil aldıklarında. Elimde yoğurarak kebap şekli vermeye çalıştım. Eğer evinizde demir çubuklardan varsa onları da yapabilirsiniz. Ben de yoktu, o yüzden tavada böyle yaptım. Uzun köftelere benzediler açıkçası. Daha sonra pilavımızı zaten çekmiş olacak suyunu o vakte kadar. Demlenmeye bırakabilirsiniz. Kebapları iyice pişirdikten sonra fark ettim ki burrito içinde çok güzel dağılmayacak. Yani her ısırıkta bir kebap tadı alamayacağınızı fark ettiğim için kokoreç şeklinde kıymaya başladım.
pişirdiğim kebapları. Daha fazla kıyma olsun istemedim. O yüzden böyle daha çok küp küp gibi bıraktım diye düşünebilirsiniz. Ve tereyağıyla da tatlandırdım. Ekstra tat tereyağdan zarar gelmez diyeceğim ama diyetisyenimiz bu konuda benimle hiçbir şekilde anlaşmayacak. O yüzden tereyağı zararlıdır diyecek. Ama o beni ilgilendirmiyor. Gözün doyusundayız. Şimdi burritomuzu yapmaya başlıyoruz. Köz patlıcanı seriyoruz lavaşımıza. Daha sonra bulgur pilavımızı koyuyoruz. Hazırladığımız bulgur pilavı yatağına kebap parçalarını ekliyoruz. Burada dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben birkaç tane burrito çıkarttım. Haydari ekliyorum burada sour cream yerine. Ve salsa yerine de dediğim gibi gevurdağ ekliyorum. Haydari'nin nasıl yapıldığını bu videoda göstermedik. Mezeler videomuza gidebilirsiniz. O da sağda solda bir yerde çıkmış olmalı. Daha da gözün doyusuna nasıl çevirebiliriz derken burritonun peynirli olduğunu düşünüp buna da peynir koymaya çalıştım. Biraz gönlüm el vermedi ama peynirle de hani zaten gözün doysun, o yüzden peynirle de oldu açıkçası. Şimdi size içinin nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Budur. Görüyorsunuz, başka söyleyecek bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bize söylemek istediğiniz veya yapmamızı istediğiniz herhangi bir tarif varsa yorumlarda da bize belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.